Rengarenk Hobevim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yine rengarenk çiçeklerimiz olsun. Balkonlarımızda çiçeklerimiz coşsun, çiçek açsın hepsi. Açmayan kaktüs kalmasın, açmayan çiçeklerimiz kalmasın istiyorsak size çok güzel bir kür hazırladım. Bu kürüm çok denenilmiş bir kürdür. 3-4 yıldır kullandığım bir kür. Sağ olsun bir arkadaş vasıtasıyla öğrendim. Ve çok da yarar gördü çiçeklerim. Asla böceklenme yapmıyor. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Diğer kürlerde mesela 15 gün arayla ya da ayda bir kullanma süresi var. Ama bu kür her sulamada kullanabilirsiniz. Hazırladığınız fazla geldi. Çiçeklerini sulayıncaya kadar bekleyebilir. Bozulma da olmuyor. Çok güzel bir kür. Arkadaşlar kürümüz için ne ihtiyaç var? 1,5 yemek kaşığı kadar Türk kahvesi, soğan kabuğu, sarımsak kabuğu ve yumurta kabukları. Şimdi daha önceden ben hazırladığım, biriktirdiğim soğan kabuklarım burada. Evinizde ne kadar varsa kullanabilirsiniz. Bu da sarımsakların sapları, çöpleri. Bir de yumurtalarımızı bu şekilde tavanda döveceğiz arkadaşlar. Bütün de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde de dövebilirsiniz yumurtalarınızı. Dövmek daha iyi oluyor çünkü piştikten sonra içinde su oluyor. O suları ayırmak, ayıklamak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben bu şekilde tavanda döverek küçültmeyi tercih ettim. Siz isterseniz bütün olarak da kullanabilirsiniz. Bundan sonra soğan kabuklarınızı atmıyorsunuz. Sarımsak kabuklarını atmıyorsunuz. Ve yumurta kabuklarını atmıyorsunuz arkadaşlar. Ben bugün sadece soğan rendeleyip soğanın suyuna ihtiyacım vardı arkadaşlar. Diğer rende kısmını da atmadım. O da tenceremizin içinde. Bir şuradan su alayım anneciğim. Şu şekilde sıcak suyla yapıyorum ben çabuk olsun diye. Arkadaşlar bu şekilde birkaç tane soğanım da çimlenmiş. Bunları da yukarıda saksıya ekeceğim. Sularken o işlemi de yaparız. Bakın. Eğer soğanları biriktirecekseniz şunları atabilirsiniz ama hemen kullanacaksınız kalsın. Şu soğan kabuklarını öncesinde herhangi bir kabın içinde biriktirebilirsiniz. Şu şekilde hepsini atıyorum içine. Bu şekilde sarımsak kabuklarını da sapları, çöpleri hiçbiri çöpe gitmiyor arkadaşlar. Bunlardaki olan vitaminler direkt çiçeklerimize yumurta kabuklarını da atıyorum içine. Biraz daha su ekleyeceğim üzerine arkadaşlar. Ben size 1 litre suya ne kadar kullanılacak onun da ölçülerini yazıp açıklamalar kısmında paylaşacağım arkadaşlar. Benim kendi tencereme göre hazırladığım
olmayacak bir şey. Kaynamasını bekleyeceğim. Biraz kaynayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu şekilde kaynadı. Bayağı bir içinde soğanlarımız bakın küçüldü. Rengi biraz değişti. Gördünüz mü? Koktu bir değişik. Evet, biraz soğan ve sarımsak kokusu yayıldı. Bu koku biraz hoş olmayabilir. Ama çiçeklerimizin sağlığı için. Şimdi böyle kaynadıktan sonra Türk kahvemizi içine atıyoruz. Burada da kendime kahvemi demledim. Kız kardeşim geldi. Onunla beraber şimdi kahve keyfi yapacağız abla kardeş. Evet. Bu şekilde 3-4 dakika daha kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Kapatalım. Daha öncesinde sulama kabımın içinde birazcık su var. Onu da karıştırıp biraz soğumasını bekleyeceğim. Hatta buzumuz olsaydı biraz buz katabilirdik içine. Ama şu an Şeyinde olduğumuz için. henüz buz yapmadık dolaplara. Evet, şu suyu tamamen. Diğer posasını da atıyoruz. Şu şekilde süzelim. Arkadaşlar suyumuz soğudu, dinlendi. Biraz da seyrelttim. Şimdi çiçeklerimizin ihtiyacı olduğu kadar sulayacağız. Bu taraftan gel. Anneciğim. Şu şekilde her çiçeğime ihtiyacı olduğu kadar veriyorum. Eğer seyreltmeseydik birer kaşık vermemiz yeterliydi. Ama ben seyrelttiğim için su ihtiyacı olduğu kadar veriyorum çiçeklere. Arkadaşlar hazırladığım küreni orkidelerimi de sulayacağım ama öncelikle size ne göstereceğim bakın. Geçen hafta minnacıktı. Hazırladığım kürün yararları, hatta şuradan da bir yavru vermiş gibi, dal vermiş gibi, kök de olabilir. Sağlıklı olduğunu görüyorsunuz bakın. Aynı kür ile orkidelerimizi de bekleteceğim. Orkidelerimizi nasıl suluyoruz? Orkidelerimizi bu şekilde suyu döktükten sonra 1 saat bu suyun içinde bekletiyoruz. Aynı şekilde komşumun orkidesini de
Bakın o da bayağı bir kökleri biraz daha toparlamaya başladı. Şu kısımları, yaprakları. Şu yaprağı daha bir sağlıklı oldu. Yumuşacıktı bana geldiğinde. Şimdi daha sağlıklı. Bu şekilde suyun içinde 1 saat bekleyecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da eşimin bugün iş yerinden getirdiği bakıma ihtiyacı olan çiçekler. Şu şekilde kuruyan yapraklarını şuraya koyuyorum. Onlara da yeni hazırladığım kürden veriyorum şimdilik. Sonra bakımlarını yapacağım tekrar. Gel bakalım. Ona bir bakım yapacağım tamamıyla. Küçük bir saksıya alacağım. Çok büyük bir saksı. Şurada da bir hastalık var. Evet. Hastalığı da var gibi. Bakıma ihtiyacı var bu çiçeğin. Yine bu çiçek de kocaman ama bakın bakımsız kalmış. Şu şekilde kuruyan köklerini temizliyorum. Ona da birazcık şimdilik vereceğim. Sonra bakım yapacağım. Bakın. Zambağım buradan. Zambağım buradan yeni yapraklar vermeye başlamış. Sardunyalarımı gördünüz mü? Bakın. Yine şuraya bakın. Yeni tomurcuklar verdi. Sardunyalarım çok güzel toparladı. Şurayı özellikle göstermeni istiyorum anneciğim. Bakar mısınız? Harika büyüdüler. Güzelleştiler yaprakları. Yine bunun yaprakları normalde yumuşak mı oluyor? Evet. Ne de mis gibi koktu değil mi? Koku sardı etrafa. Oh, çok güzel. Özellikle burada aloe vera'mı da göstermek istiyorum. Aloe vera bir türlü yetiştiremiyordum. Burayı çok sevdi. Çok da güzel. Yaprakları da harika. Anne bir tane çiçek vardı. Bu mu bilmiyorum ama böyle yüzümüze falan sürüyor. Aloe vera. Evet. Ha bu mu? Hı. Bakın yine şeflera. Çok güzel toparladı. Şefler ama. Evet. Yine bu sardunyam. Burayı göstermek istiyorum özellikle. Ver kızım bana. Maydanozlarımı gördünüz mü? Bakın sarımsaklarım da çıkmaya başladı. Soğan da getirir misin anneciğim? Hemen gideceğim. Hemen görürsün orada. Bakın yine burada başka bir kaktüs çeşidim ne kadar çok yavru almış ama bunu buradan almam gerekiyor. Yine küba kekiğim. Çok güzel. Uzadı gidiyor. Evet şöyle göstereyim. Buradan da göstermek istiyorum size. Bakın soğanlarımda şuradan boşluklar var. Buraya ekiyorum. Şu şekilde. Diğer tarafa da bu soğanımı ekeceğim. Şu şekilde. Evet. Bunu da şurada boşluk var. Buraya ekiyorum. Taze soğan yemek için çillenen soğanlarımızı mutlaka ekelim. Rengarenk çiçeklerim olsun. Bütün çiçeklerim açsın, kaktüslerim açsın, sukulentlerim açsın istiyorsanız mutlaka bu kürümü deneyin. Bu şekilde videolarımın devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı ve ayrıca da yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli, çok kıymetli. Her birine itinayla cevap veriyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.